Herkese merhabalar. Cinsel performansı arttıran, düz duvara tırmandıran, izlerken ateşler bastıran, Viagra etkisi yapacak afrodizyak bir konuyla daha karşınızdayım. Bu haftaki konumuz macunlar işe yarıyor mu? Cinsel performansı arttıran besinler var mı? Varsa bunlar nelerdir? Bu videoda toplumumuzda kolay kolay dile getirilemeyen bir konuyu daha ele alıyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle afrodizyak kelimesini ele alalım. Afrodizyak Yunan, cinsellik, güzellik ve aşk tanrıçası olan Afrodit'ten türetilmiş bir kelimedir. Afrodizyak, cinsel istek uyandıran gıda veya ilaç gibi maddelerin genel olarak tanımlayan bir terimdir. Çok eski zamanlardan beri erkeklerin genel çabası cinsel güçlerini arttırmak olmuştur. İnsanoğlunun metalleri bilmediği, sadece taş kullandığı zamanlarda dahi cinsel güçlerini avlanma eşliğinde yapılan ritüel danslarla sergiledikleri bilinmektedir. Ta o zamanlardaki ilk erkekler yiyecek, seks ve kendini korumak amacıyla motive olurlar ve hayatlarını devam ettirirlerdi. İşte o ilk zamanlardan beri bitkilerden, hayvanlardan ve minerallerden elde edilebilen biyoaktif afrodizyakların varlığı her zaman ilgi çekici olmuştur. Tarih öncesi metinlerde afrodizyak kelimesi vajikaranas olarak adlandırılırdı. Vajikaranas, vaji ve karanas kelimelerinden birleşmiş bir kelimedir. Vaji, at anlamına gelirken karanas ise yapmak manasına gelmektedir. İki kelime bir araya geldiğinde ise şehveti tılsımlar ile heyecanlandırmak gibi bir anlam oluşmaktadır. İnsanoğlu bu tarihsel süreçte öğütülmüş gergedan boynuzu tozundan zehirli olan İspanyol sineğine kadar birçok maddeyi afrodizyak olarak kullanmıştır. Peki neden kullanmışlar? Çünkü cinsellik insan hayatındaki en önemli sosyal ve biyolojik olaylardan birisidir. Üstelik erektil disfonksiyon olarak adlandırılan erkek iktidarsızlığı dünya çapındaki birçok erkeği etkilemektedir. Cinsel işlev bozukluğu erkeklerin 10 ila 52'sinde, kadınların ise %25 ila 63'ünde görülmektedir. Bu nedenle toplumda çok sık ve ciddi görülen bir sosyal sorundur aynı zamanda. Hal böyle olunca da insanoğlu bu sorunu çözmek için tarih boyunca çözümler aramıştır. İşin bir garip boyutu da bu sorunun dile getirilememesidir. Sanki ayıp bir konu. Özellikle doktor desteğinin alınması sanki erkekliğe bir zincir vurulması gibi görülmektedir. Her şeyden önce cinsel problemlerin çözümünde öncelikle bu alanda uzman bir doktordan ve psikologdan destek almak gerekmektedir. Ama biz bu videoda bu konunun daha çok besinlerle ilgili olan boyutunu ele alacağız. Öncelikle cinsel işlev bozukluğunun nedeni başka hastalıklar olabilir. Bakın, hastalıklar diyorum. Gelin bir sayalım kaç tane hastalık varmış. Anksiyete, depresyon, stres, seks korkusu, nörolojik bozukluklar, felç, beyin travması, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklar. Bunların dışında diyabet, hipertansiyon, kalp damar yetmezliği ve aterosklerozis gibi kronik rahatsızlıklar, kalp, karaciğer, böbrek, akciğer ve kanser gibi sistemik hastalıklar, penis hastalığı, Peyronie ve psikolojik bozukluklar cinsel işlev bozukluğunun nedeni olabilir. Ama illa hasta olmanıza da gerek yok. Kronik alkol kullanımı ve sigara tüketimi gibi kötü yaşam tarzı, yaşlanmayla birlikte hormon düzeylerinin azalması gibi durumlar da cinsel işlev bozukluğunun nedeni olabilir. Ve cinsel performans kötü etkilenebilir bu durumlarda. Şimdi gelelim ereksiyona neden olan mekanizmaya. Yani bu afrodizyak besinler nasıl etkiliyor
Afrodizyak besinlerin çalışmasındaki potansiyel etki şu şekilde. Herhangi bir görsel veya başka bir sebeple cinsel bir uyarılma oldu. Tam da bu sırada malum yerlerdeki parasempatik sinirlerin aksonlarından nitrik oksit gazı salınır. Bu gaz corpus cavernosum yani süngerimsi erektil dokunun arterlerini yani kan pompalayan damarlarının düz kas hücrelerine yayılır ve buradaki guanilat siklazı aktivite eder. Daha sonra bu guanilat siklaz nükleotit guanozin trifosfatı siklik guanozin monofosfata dönüştürür. Bu siklik guanozin monofosfat ise penis çevresindeki düz kas hücrelerinin gevşemesine neden olur ve penis kanla dolar. Penise kan akışı artınca da peniste bu kan tutulur ve ereksiyon dediğimiz o olay meydana gelir. Fakat bir süre sonra bu ereksiyon durumu son bulur. Çünkü siklik guanozin monofosfatı fosfodiesteraz 5 enzimi tekrar inaktif hale getirir. İnaktif hale gelince de ereksiyon son bulur. İşte tam da burada bu afrodizyak etkili maddeler veya besinler devreye girer. Siklik guanozin monofosfatın inaktif olmasını engellerler ve peniste kanın daha uzun süre tutulmasını sağlarlar. Bu durumda ereksiyonun süresini arttırır. Şimdi afrodizyakların etki mekanizmasını öğrendiğimize göre gelelim düz duvara tırmandıracak olan besinlere. Bu besinler nelerdir? Neleri tüketirsek düz duvara tırmanırız diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu hafta sizlere 2 çalışma getirdim ve bu 2 çalışmanın linkini de aşağıya bırakıyorum. İlgili olanlar, merak edenler açıp okuyabilirler. Bu çalışmalar potansiyel afrodizyak etkili besinlerin değerlendiği çalışmalar. İlk çalışmada tam 198 tane besin sayılmış. İkinci çalışmada ise ilk çalışmanın güncel hali gibi durmakta ve orada da 226 tane besin verilmiş. Bu besin listesinin içinde yok tabii ki de. Ama öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Cinsel isteği arttırmak için 4 ana kural vardır. Bu 4 ana kural düzenli beslenmek, stresten uzak durmak, spor yapmak ve özgüvenli olmaktır. Bu 4 ana kural en çok araştırılan ve sonuçları en net, en kesin olan çalışmaları içermektedir. Şimdi gelelim listeden bizler için ülkemizde de rahat bulacağımız besinlere. Sizler için bu listeden tam 6 tane besin belirledim. Bu 6 besin afrodizyak etkisiyle ateşler bastıracak. Bunlardan ilk ikisi zencefil ve tarçın. Yapılan bir çalışmada zencefil ve tarçının depresyona giren kadınların hem depresyonunda hem de cinsel performanslarında düzelmelere neden olduğunu göstermiş. Üçüncüsü kuşkonmaz. Dördüncüsü ise bamya. Beşincisi fıstık. Altıncısı ise fındık. Tam da burada fındık ve fıstığa bir parantez açmak istiyorum. Çünkü fındık ve fıstık aynı zamanda E vitamininin deposudur. E vitamini özellikle sperm kalitesinin artmasında ve kısırlık gibi cinsel hastalıkların önlenmesinde çok önemli rol oynayan bir vitamindir. Ve bu vitaminin en önemli kaynağı yağlı tohumlar dediğimiz fındık, fıstık gibi ürünlerdir. Ve 6 numarada ise ginseng var. Ginseng için de ek bir parantez açacağım. Çünkü özellikle menopoza giren kadınlarda yapılan bir çalışmada ginsengin cinsel performansı iyileştirdiği gösterilmiş. Macunlar ne oldu diyeceksiniz şimdi. Gelelim macun meselesine. Hepimizin bildiği mesir macunu her cinsel derdin devası olarak halk arasında muhteşem bir üne sahip. Fakat özellikle mesir macunuyla ilgili yapılmış bir çalışma yok. Bilimsel bir çalışma olmayınca da mesir macunu kötüdür diyemiyoruz. Ama bu iyi olduğunu da göstermiyor. Öncelikle bu konuda çalışmaların yapılması ve paylaşılması gerekiyor. Fakat bu konuda akıl yürütebiliriz. Biz ilk başta ne demiştik?
226 tane besinden bahsetmiştik. Üstelik mesir macununun içinde ise onlarca ot ve onlarca baharat bulunmakta. Bu kadar ot ve baharatın bir araya geldiği bu macunlar muhakkak cinsel performansı arttıran biyoaktif bileşikleri de içeriyor olacaklardır. Bu yüzden etkili olduğunu düşünebiliriz. Ama yine de her şeyin fazlasının zarar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Düz duvara tırmanacağım diye kalp krizinden hastanelik olmayın sonra. Şimdi gelelim videonun sürpriz kısmına. Burada size afrodizyak etki gösterecek bir diyetten bahsedeceğim. Çok düşük kalorilik ketojenik diyetlerin obez hastaların kilo verme sürecinde cinsel performanslarını olumlu etkilediği gösterilmiş. O yüzden çok düşük kalorili ketojenik diyetlerle obez bireyler kilo verirlerse cinsel performanslarında olumlu gelişmeler olabilir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Ben sizi kanal intromla baş başa bırakırken sizler de bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.